Merhabalar, bugün Elsa Ankara olarak Gencik Projesi Başkanı Aslı Arahan ile birlikteyiz. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ederiz bu söyleşimize. Ben de size teşekkür ediyorum. Hem bu konuyla ilgilendiğiniz için hem de bilgi almak için buraya geldiğiniz için. Evet, Siz de hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Bu Gencik Projesi hakkında açıkçası biz bir genel bilgi almak istiyoruz sizden. Kapsamınızın ne olduğuna dair, Gencik Projesi ve neyi amaçladığınıza dair bize biraz bilgi verebilir misiniz acaba? Elbette. Gencik Projesi 2011 yılında kuruluyor. Zaten kadına karşı şiddet aslında çok uzun süreden beri toplumda olan bir şey. Fakat daha görünür hale geldikten sonra Ankara Barosu Başkanı, o zaman Metin Feyzioğlu sayın avukat, kendisi ne yapabiliriz diye düşünüp o zamanki gönüllü avukat arkadaşlarla birlikte Gencik Merkezi Projesi'ni kurmayı düşünüyorlar. Bununla ilgili altyapılar hazırlanıyor ve ondan sonrası da duyurulup hayata geçiriliyor. Anlıyorum. Peki bu Gencik Projesi'nde kimlere yardım ediyorsunuz? Yani bu kapsamı tam olarak nedir acaba? Kimler sizden yardım alıyor? Gencik Merkezi genel olarak kamuoyunda kadına karşı şiddetle ilgili bir birim olarak bilinmekle birlikte dezavantajlı grup dediğimiz yaşlı, çocuk, LGBTİ bireyler hepsine Gencik Merkezi olarak aslında hukuki destek veriyoruz. Zaten kadına karşı şiddet diye geçmesine rağmen bu toplumsal bir olay. Sadece kadınlara özgülemek aslında sorunu tam görememek demek. Şiddet olduğu yerler aile içi diye geçiyor. Aile içinde de çocuklar, diğer aile bireyleri var. Aslında bu toplumsal bir sorun. Ama genel çerçeve adı kadına karşı şiddet. Fakat bizim hizmet alanımız çok daha geniş. Ama kamuoyu kadına şiddet olarak biliyor. Evet, genelde de zaten bizden hukuki danışmanlık isteyenler kadınlar oluyor. Ama LGBT bireyler de telefonla bize ulaşabiliyorlar. Anlıyorum. Peki bu konuda hukuki süreç nasıl işliyor? Yani size ne şekilde ulaşıyorlar? Siz yardımını nasıl sunuyorsunuz? Yani bu hukuki süreç tam olarak nasıl? Ben aslında bir gün sizin bizim Ankara Barosu Eğitim Merkezimiz var. Muhtemelen sizler de orada staj göreceğiniz yer zaten hukuk öğrencilerinin. Orada 4. katta Gencik Merkezi var. Adliye içinde Ankara Barosu'nun ayrıca adli yardım merkezi de var. Fakat Gelincik daha hassas olduğu için biraz da korunaklı olsun diye Ankara Barosu Eğitim Merkezi'ne, Ihlamur Sokak'takine tahsis edilmiş durumda. 4. katta yerimiz var, bir sekreterimiz ve bir de her zaman mesai saatleri içinde görev alan bir avukat arkadaşımız var. Ayrıca 50 tane gönüllü avukat, 250 tane rehber avukat, 250 de gönüllü avukattan oluşan bir merkez. Bu nasıl bir şey? Biraz size bahsedeyim ben. 50 avukat baroya müracaat edip Gencik Merkezi'ne görev almak istiyorum diyen avukatlar arasından seçiliyor. 2 senelik bir görevimiz var. Ve seçildikten sonra da bu merkezin genel işleyişini sağlıyoruz. Telefonlarda nöbet tutan, merkeze gelenlerle görüşen ve diğer bu tarz işleyişi sağlayanlar bizleriz. Kişilerle görüştükten sonra eğer bir şekilde görev alanımızda olduğunu düşünüyorsak onlara bu kez avukat ataması yapıyoruz. Avukat atamasını ise bir bilgisayar sistemimiz var. Sistemde sırası gelen avukat arkadaşa görevlendirme geliyor. Tamamen bizim kontrolümüz dışında bilgisayarla atamalar yapılıyor. Oradaki gönüllü avukatlar diye bahsettiğimiz avukatlar da sisteme girebilmek için Gencik Merkezi seminerlerine katılmak lazım. Onlardan sertifikalar alıyorlar burada gönüllü olabilmek için. Ayrıca CMK dediğimiz sertifikaları, Adli Yardım Merkezi sertifikalarının olması gerekiyor. Ancak bu şekilde orada çalışmaya başlıyorlar. Fakat bütün dosyalarla ilgili de her şekilde biz onları denetliyoruz. Dosyalar her hafta inceleniyor. Sonrasında ama onların süresi yok. Kendileri sistemde kalmak istedikleri sürece sistemde kalan avukatlar. Bir deyimle sahada olanlar onlar, davaları açıp yürütenler. Bizlerse merkezde olup görüşmeleri yapanlar. Anlıyorum. Yani o zaman hani sadece gönüllülük yetmiyor, aynı zamanda bir de sertifikaya sahip olmaları Kesinlikle gerekiyor. Eğitim alıyorlar bu konuda. Kesinlikle. Bizler de öyle. Biz de bu merkeze görev almamız için o demin bahsettiğimiz bütün sertifikalarımız olması gerekiyor. Özellikle Gencik Merkezi sertifikalarını biz düzenliyoruz, eğitimleri. Ben bu başkan olduğum süreçte birkaç tane eğitim semineri düzenledik.
burada özellikle şeye dikkat ediyorum ben, mağdurlarla iletişim. Hukuki bilgiler belki hepimizde var. Fakat mağdurlarla nasıl iletişim kuracağımızı bazen bilmiyoruz. Travma altındaki kişilerin beyanları çok farklı olabiliyor. Bizle konuşmak isteyebiliyorlar, istemeyebiliyorlar. Bunlarla ilgili de mutlaka bir eğitim almamız gerekiyor. Ayrıca bizim şu anda sahada kullandığımız 6284 sayılı yasa, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasası. Bu kapsamda da onunla ilgili de ayrıntılı bilgilendirme yapıyoruz. Anlıyorum. Peki mesela sizin herhalde bir hattınız var, bir telefon hattınız. Evet. Size direkt oradan ulaşıyorlar. Mesela diyelim ki bir aile içi şiddet durumunda siz arandığınız zaman oraya direkt bir ekip gönderiyor musunuz? Olayın yaşandığı yere veyahut duruma göre, yani böyle bir hizmetiniz var mı? Şimdi Nasıl aslında yapıyorsunuz çok bunu? güzel söylediniz. Bizim bir telefon hattımız var. 444 4306. Ben bu telefon özellikle bilinmesini istiyorum. Çünkü bu telefon 7/24 hizmet veren tek hat Türkiye'de kadına karşı şiddetle ilgili. 183 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın telefonu da var. 155 de var. Fakat kadına karşı şiddete özgülenen tek hat bizimkisi. 7/24 hizmet veren ve bu özellikle kadın bir şekilde şiddet altındaysa, tehlike altındaysa arayabiliyor. Türkiye'nin her yerinden, hatta dünyadan bile aranabiliyoruz. O anda yapılması gereken neyse ona çözüm bulabiliyoruz. Ekip gönderme gibi bir şeyimiz yok, altyapımız yok. Sadece bulunduğu yer Urfa'dan arıyor, Çorum'dan arıyor, herhangi bir köyden arayabiliyor bizi. Daha önce bizimle bir şekilde iletişime geçmiş olanlar daha çok bizi tekrar arıyor. Eğer o anda kendisi karakol aramış, herhangi bir şekilde yardım alamamışsa o karakolu biz tekrar aradığımızda bu kez daha ciddi alınıyor. Ankara Barosu Genclik Merkezi dendiğinde karakollar üzerinde bir etkimiz var. Ya da jandarma bölgesindeyse olay, jandarmayı arıyoruz. Geçen bir dosyamızda öyle olmuştu. Tam da benim nöbetimdeydi. Kadın bizden bir avukat ataması almış, davası açılmış fakat daha sonra belki bir umut diye barıştırılmış aileler tarafından. Çorum tarafındaydı yanlış hatırlamıyorsam, bir köye geri gitmiş fakat tabii ki tekrar sürmeyince bu kez ayrılmak, çıkmak istemiş fakat çocukları verilmiyordu. Bize ulaştığında jandarmada küçük bölge olduğu için çok bulaşmak istememiş olaya. Biz hemen ulaştık, çocuğu da anneye teslim edildi ve kadın oradan uzaklaştırılıp sağlam bir yere alındı. Anladım. Peki bu aslında gönüllülük esasına dayanan bu projede sanırım zaman zaman masraflarınız oluyordur. Yani bunun açıkçası finansmanını Ankara Barosu kendisi mi sağlıyor yoksa herhangi başka destek aldığınız bir yer var mı? Yoksa sadece Ankara Barosu mu? Bu çok aslında böyle kompleks bir örgütlenme olmuş ve çok güzel. Tek Ankara Barosu'nun bunu sağlaması mümkün değil zaten. Bazı fonlardan geliyor. Adalet Bakanlığı'nın bize ödemeleri var. Bizler gönüllü avukat, yani rehber avukatlar çok cüzi bir ücret karşılığı, hani o da sayılır mı sayılmaz mı, daha çok gönüllülük esası dediğimiz gibi bizde. Ama asıl sahada görev yapan, dava açan gönüllü avukatlar var. Onların da asıl bir ücret ödemesi oluyor. Onlar da çok cüzi bir rakam belki raiçlere göre. Fakat onlar da gönüllülük esasıyla sürdürüyorlar. Fonlar çok sıkıntılı. Çoğu zaman zaten bir sene sonrasından ödemeler geliyor. Çoğu zaman da yaptığımız masraflarla ilgili bir talebimiz olmuyor. Ben daha çok masraf yapıyorum. Ama çok gönüllü çalıştığım için de hiçbir bu şekilde bir talebimiz de yok. Anlıyorum. Peki şimdi size çok fazla yardım talebi geliyordur diye düşünüyorum. Bunun böyle belli bir hani yaklaşık bir rakamı var mı? Senelik veya yakın zamanlarda ne kadar talep alıyorsunuz? Bu konuda ne kadar? Muhtemelen istatistik sonuçlarımız ancak 2017 bitişiyle daha netleşecek ama bize zaten telefonla özellikle hukuki yardım, yalnız bizim çok onu belirtmemiz lazım, hukuki yardım ve şiddet gören kadınlara acil ivedi bir durumda atamalar yapılıyor. Telefonla arayanlar da şöyle bir sıkıntı oluyor, bazen bir icra işlemini de soran olabiliyor. Çok basit başka bir dosyasını da sormak isteyen kişiler olabiliyor. Bu nedenle hani telefon tam ayıramamakla birlikte günde 40.000 tane en az telefonla başvurucumuz var. Avukat ataması yaptıklarımızın ise sayısı daha azdır ama onlarla da zaten eleme yaptıktan sonra atamaları yapıyoruz. Yani kişinin ihtiyacı var mı?
özellikle maddi araştırmayı yapmamız gerekiyor. Kendisinden bazen belge istiyoruz. O belgeleri getiriyor. Fakirlik il muhabere, herhangi üzerine gayrimenkul olmadığına dair. Orada da sıkıntı şu, artık muhtarlar kişilerin fakir olup olmadığını bile bilemiyor. Sadece istek üzerine bu belgeler veriliyor. Eskiden muhtarlar kişileri tanıyordu, mahallesinde oturanların. Ama biz daha çok beyana dayalı çalışıyoruz. Hatta bazen hiç belge getirmeden bile ivedi bir durumda atamasını yapıyoruz. Sonra kendisinden belgeleri getirmesini istiyoruz. Adli yardım biraz daha farklı çalışıyor. Adli yardım bütün belgeleri alıyor. O bütün davalarla ilgili yardım talep edilebilecek ihtiyaç sahiplerine bir kurul. O inceleyip gerekli görürse, hukuki yararı, menfaati varsa atamasını yapıyor. Anlıyorum. Peki bu taleplerde, yardım taleplerinde en çok karşılaştığınız talep ne? Yani mesela aile içi şiddete yönelik mi daha çok siz aranıyorsunuz, daha çok yardım talep ediyor? Yani böyle bir sınıflandıracak olursak eğer en fazla talep hani hangi gruptan geliyor size? Kesinlikle aile içi şiddet. Hı hı. Yani biz zaten diğer davaları ayırıyoruz. Aile içi şiddet olmayanları adli yardıma gönderiyoruz. Biz branş olarak da bu konuda eğitim almış, buna az eğitimleri görmüş insanlarız. Bu nedenle de merkezin görev alanı da o. Çünkü ivedi atama yapıyor, ivedi işlemler yapıyor. Bu konuda olan talepleri almak zorundayız. Anladım. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi bu proje, bu gelincik merkezi, gelincik projesi herkes tarafından bilinmiyor. Yani bilen bir kısım var. Ama asıl önemli olan, yani spesifik olarak bu konuda ihtiyacı olan insanların çoğunun bu projeyi bildiğini düşünüyor musunuz? Ne kadar ulaşabildiniz? Veyahut onlara daha fazla ulaşmak için bir çalışmalarınız var mı? Ki sizden haberdar olup sizden yardım alabilsinler. Yani ne kadarına ulaşabiliyorsunuz bu insana? O konu benim için de çok üzücü. Ben Gelincik Merkezi'ne göre yani çalışmaya başladığımdan beri ilk dikkatimi çeken oydu. Yeteri kadar kişiye ulaşmadığımızı düşünüyorum. Çünkü bu hat bütün Türkiye çapında hizmet verebilecek düzeyde bir hat. Ve hattın ucunda hep bir avukat var. Yani bu çok önemli. Başka bir meslek grubu değil, herhangi bir şekilde böyle çok baştan sağmadı. Bilakis bu konuda eğitim almış. Mesela ben de tutuyorum o telefon nöbetini. Böyle bir imkan varken mutlaka aslında diğer ihtiyacı olanların da ulaşmasını istiyoruz. Burada çalışan avukat arkadaşlarla kendimize göre düşüncelerimizi hayata geçiriyoruz. İşte sizin gibi bize bir şekilde ulaşan kişilerle ulaşabiliyoruz. Çünkü bu suya atılan taş gibi bir şey. Dalga dalga nereye gideceğini kimse bilmiyor. Televizyon programlarından eğer çağrılırsak, gazetelerden çağrıldığımızda bulunuyoruz. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının etkinliklerine katılıyoruz. Onlar bizim etkinliklerimize katılıyorlar. Yani de geçen 8 Aralık'ta çok güzel bir çalıştay yaptık. 6284'ün sahada yaşanılan sorunlar diye ve katılımın en yüksek olduğu çalıştaylardan biriydi. Artık kamuda daha çok tanınıyoruz. Burada işte kişisel bazda ilerliyor Türkiye'de bazı sorunların çözümü. Biz de kişisel bazda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kamu spotu vardı. Bize talepte bulundular. Biz de çok sevinerek kabul ettik ama netice daha almadık. Yani bize tekrar geri dönüş yapılmadı. Ben birkaç kez aradığımda onunla ilgili sorumlu olan kişinin görev değişikliği olduğunu öğrendim. Muhtemelen daha sonraki yıllarda belki proje hayata geçecek. Bu şekilde bize ulaşan herkese açıkçası kendi adımızı duyurmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Umarım biz de bu videoyla size destek olabiliriz Elsa Ankara olarak. Zaten inanın olacaksınız, siz bunu yayınladığınızda hiç bu gelincik projesinden haberdar olmayan hukuk öğrencileri olacak ve bunlar belki ilerideki yeni gelincikler olacak. O da çok önemli. Bu projelerin hayata geçmesinin en büyük etkeni yine kişiler. Sizler de bir şekilde bunun adını duyurduğunuzda veya staj döneminizde, sonraki dönemde bu projede yer aldığınızda bu proje daha da dallanacak, budaklanacak, kök salacak. Gelincik kelimesini kullandınız. Gelincik bu projede gönüllü olarak çalışan avukatları mı nitelendiriyor? Aslında gelincik adı o zaman isim konurken hani düşünülmüş, gelincik çiçeğiyle özdeşleştirilmiş ve gelincik projesi olarak da kaldığı için kimine göre gelincik şiddet gören kadınlarla nitelendiriyor. Çünkü çok yetişen, hani toprağında sağlam fakat koparıp değdiğin anda kopup yok olan bir çiçek.
Ama ellenmezse çok daha yetişebiliyor, daha sağlam olan, hayata tutunan bir çiçek. Birkaç şeyinden dolayı gelincik projesi denmiş. Bizler de kendimize gelincik diyoruz. Ama buradaki gelincik hani daha çok yardım anlamında veya projeyle kendimizi biraz biz de şey tutuyoruz herhalde, bir görüyoruz. Ben aslında sizin bir gün ABM'de gelmenizi, bizim toplantılarımızda da katılmanızı isterim. Oradaki avukat arkadaşların enerjisini görüp hep birlikte yani sizlerin de çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Bizler çünkü bunu yaparken hem düzgün ilerlemesini hem duyurmayı, mesela en son belediyelere gidiyoruz. Belediyeler, Altındağ Belediyesi bizi çağırıyor. Orada gidip kadınlara ulaşmaya çalışıyoruz. Mamak Belediyesi'ne gittik. Kendimizi tekrar tanıtıp yeniden kültür merkezlerinde, kadın merkezlerinde görev almak istediğimizi söyledik. Bunlara tamamen gönüllü gidiyoruz. Belediyelere, başka illere, dava takipleri yapıyoruz. Çok böyle gönüllülerden oluşan bir grup. Gerçekten çok keyifli de, çok özverili çalışan avukat arkadaşlar. Evet, ya açıkçası zaten bu gelincik projesi de bizim Elsa'nın vizyonu açıkçası tamamıyla birbirine uyuşmakta. Zaten biz bu arzuyla sizle bir söyleşi yapmak istemiştik. Çünkü biz de açıkçası insan haklarını korumak, insanlık onuruna saygı duyulan bir dünyada yaşamak için çalışıyoruz, çalışmalar yürütüyoruz. Elsa Ankara olarak, yani hukuk öğrencileri olarak. O yüzden yani çok memnun oluruz bu işin devamını da getirmek açısından. Yani inşallah bu ileride Elsa Ankara'dan daha fazla kişi gelincik olur. Size destek verirler. Eminim, ben de ona gerçekten eminim. Çünkü çok pırıl pırıl gençlersiniz. Ve bu projeler kesinlikle sizlerle birlikte daha güzel ve daha kişiye ulaşır hale geliyor. Dediğim, en başta bahsettiğim, her ne kadar kadına karşı şiddet desek de aslında şu andaki toplumsal şiddetin nedeni bu aile içi şiddet. Kesinlikle buna bir çözüm bulunması lazım. Bu kadınlar dezavantajlı durumdalar. Onlara yardımcı olunması lazım. Ve bu kadınların genelde de yanlarında 2, 3 ya da daha çok sayıda çocuk var. Sığınma evine gelen, orada yaşamak zorunda kalan kadınlar var. Bunlar toplumsal görmezden gelemeyeceğimiz sorunlar. Toplumda zaten şu an trafikte gördüğümüz, yaşarken gördüğümüz şiddetin bir nedeni de bu. Aile içi şiddet. Bunu el birliğiyle ancak çözebiliriz ve artık öyle dediğim gibi görmezden gelinecek bir durumda da değil. Mutlaka çözülmesi gerekiyor. Aksi halde bu şiddet daha çok yaygınlaşacak, daha çok kabul edilir hale gelecek. Normalleşmesi zaten en büyük tehlike. Hep birlikte bir şekilde ucundan tutulduğunda bunlar dezavantajlı gruptaki insanlara da yardımcı olmak gerekiyor. Anlıyorum. Söyleşimizin sonuna doğru merak ettiğimiz bir diğer soru, açıkçası son sorumuz. Yardım ettiğiniz insanların dönütleri nasıl oluyor sizlere? Yani nasıl herhalde işin en alıyorsunuz? güzel tarafı. Bazen bir telefonda bile çok güzel, yani gecenin bir saatinde bir avukatla konuşmuş olmak bile o insanı çok rahatlatıyor. Bunu hissediyorsunuz. Onun dışında avukat ataması yaptığımızda kişilerle de devamlı irtibat halinde oluyoruz. Onlarla da davaların açılması, işte bir avukata ücretsiz, yani bunu tekrar altını özellikle çizeceğim. Kişilere verdiğimiz bu hizmetler tamamen ücretsiz. Çünkü ihtiyaç sahibi kişi, yani hukuka ulaşamayacak, bir avukata ulaşamayacak kişilere bu hizmetler veriliyor. Onların o mutluluğu, işte ya da siz olmasaydınız ben ne yapardım, iyi ki varsınız. Bazen çünkü dertleşiyoruz bile, yani bir şekilde derdini anlatmak bile onu rahatlatıyor. Bir kişiye ulaşmak, ulaştığı kişinin bir avukat olması onu çok mutlu ediyor. Veya gittiğimiz eğitimlerde kişilerin onların oldukları mahallelere kadar avukatların gelmesi onları mutlu ediyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Ben bunu topluma karşı bir iyilik diye düşünmüyorum. Bir görev olduğunu, bu görevin de yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlarımız da bunu anlıyorlar. Ben açıkçası benim de mesleki olarak çok böyle güzel, mutlu dönütlerin aldığı bir dönem benim için de. Evet. Umarım Gelincik projesi gelecekte daha büyük kitlelere ulaşır, daha fazla yardımda bulunabilir. Biz de dediğim gibi yine Elsa Ankara olarak yani sizlerin daha fazla kişiye ulaşması için her zaman hem bu videoyla olsun hem gelecekte olsun daha fazla katkı sunmaya çalışacağız.
Tekrar çok teşekkür ederiz bu süreçte bize katıldığınız için ve bizleri aynı zamanda hukuk öğrencilerini ve diğer ihtiyacı olan insanları aydınlattığınız için çok teşekkürler. Ben de size teşekkür ediyorum. Sizin gibi gençlerle olmak beni de çok mutlu ediyor. Size kolay gelsin diyorum. Çok teşekkürler. Dinleyen arkadaşlara da herkese çok selamlar, sevgiler. Evet, Ersa Ankara olarak yine söyleşi serimize diğer videolarla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.